İlk iş hayatım az evvelki sohbetimize de şahit olanlar var. Medya sektöründe başladı. Star TV, CNN Türk, Fox TV oralarda satış, pazarlama, proje yönetimi, aynı zamanda bu alanlarda yönetsel görevlerim de oldu. Yaklaşık bir 12-13 yıl kadar. Sonra Dale Carnegie Akademi 2006'da Türkiye'de kurulurken ilk eğitmenlerden birisi oldum ben de. Ve dolayısıyla Türkiye'de birçok kuruma yaklaşık 20 yıldır iş performansını arttırmak üzere eğitimler veriyorum. Carnegie ile her zaman Dale Carnegie ile bir bağımız var. Ancak bu arada ben 2018 yılında insanların pandemiden önceydi bu. Çalışanların psikolojik sağlamlık konusunda çok büyük ihtiyaçları olduğunu öngörerek Mutlu Çalışan diye bir marka kurdum. Kurdum derken Özlem'le beraber kurduk markayı. Ve pandemiden önceki dönemde de bu konuda uzmanlaşıp bayağı yol almıştık zaten. Pandemiyle birlikte kurumların bu konuya ihtiyacı gerçekten çok arttı. Ve dolayısıyla hani terminolojiler de değişti. Artık well-being hayatımızın neredeyse çok önemli bir kısmı, hani lüks değil de zaruri ihtiyaç boyutuna geldi. Markada bir değişiklik yaptık sadece. Mutlu Çalışan markası artık Be Well oldu. Çünkü yurt dışı hedeflerimiz de var. Bunun dışında hani kurumsal eğitmenlik dışında ben katılıma açık gruplarla da çalışıyorum. Orada da temeller Düşünce Gücüyle Tedavi kitabının yazarını bilirsiniz belki, Louis Hay. 80'li yıllarda kanser hastalığını zihinsel ve duygusal yöntemler kullanarak iyileştirmesiyle daha çok bilinir. Onun Heal Your Life diye bir öğretisi var. Hayatını iyileştir. Her ülkede bir kişiyi eğitmen ve koçları yetiştirmek üzere yetkilendiriyorlar. Son 10 yıldır Türkiye için o görevi de yürütüyorum. Katılıma açık dolayısıyla gruplarımız da var. Yani kurum dışı da çalışıyoruz Özlem'le birlikte. 3 tane kitabım var. İnkılap tarafından yayınlanmış. Ve 2 tane oğlum var. Onlardan çok şey öğreniyorum. Biri üniversitede, biri de lisede. Şimdi topu bir de hızlıca Özlem'e atayım. Sustum Özlem. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de 20 yıl finans sektöründe çalıştım. Son çalıştığım yerde kurum içi eğitimler vermeye başlamıştım. Aslında bu benim böyle gönüllü olarak seçtiğim bir görev değildi. Bana verildi. Başta da birazcık söylenmiştim bu görev verildiği için. Ama sonradan o kadar keyif aldım ki sektörden ayrıldıktan sonra o tarafta ilerlemeyi seçtim. Aylin'in bahsettiği Louis Hay'in Heal Your Life öğretisinin workshop lideri, koçu ve kurumsal eğitmeni olmak üzere sertifikasyon eğitimine katıldım. Aylin'le beraber de işte Mutlu Çalışan ve sonrasında Be Well olarak devam ediyoruz. Şimdi bu bizim bu Heal Your Life şeyleri, programları kişinin böyle kendi üzerinde de sadece eğitmenlik formasyonu kazanmıyorsunuz. Kendi üzerinde de çalıştığı bir program. Orada ben böyle hep içime attığım ama bir türlü adım atmaya cesaret edemediğim bir tutkumla da böyle barıştım diyeyim. Adım atma cesareti de buldum. Oyunculuk eğitimleri almaya başladım 40 yaşından sonra. Daha sonrasında da hep böyle şey diyordum, işte bir gün ölmeden önce anneanne rolü dahi olsa bir reklam filminde oynamak istiyorum diyordum. Ben anne rolünde işte birden fazla reklam filmi, böyle birkaç tane dizi, film, sektör için önemsiz ama benim için kıymetli şeyler yaptım. Şu anda da bir taraftan hem katılıma açık eğitimleri veriyoruz, hem de Be Well Dale Carnegie olarak Wellbeing eğitimleri yapıyoruz ve yine Dale Carnegie'nin böyle iş odaklı eğitimlerini vermeye devam ediyorum. Ve artık bugünkü konumuza geçmek için de sabırsızlanıyorum deyip Aylin'e topu atıyorum. Peki, hemen size bir soru gelsin benden. Bir derin nefes alalım. Hani bunlar bizde çok var. Bir düşünelim, kendimize dönelim. Şu soruyu kendinize sorar mısınız? Çoğunlukla sorarım başlamadan önce. Neye ihtiyacım var? Gerçekten. Neye ihtiyacım var?
Bu soruyu pek size sormuyorlardır. Neye ihtiyacın var diye. Bir kendinize sorar mısınız lütfen? Neye ihtiyacım var? Bakın e, neyi istediğiniz... Ay bir ses var arkada galiba. Özlem Hallet, kapıyı bir hallet. hallediyorsun. Tamam. Bakın ne istiyorsun diye sormuyorum. İstek, hedef vesaire bunlar zaten gırla. Başka bir şey soruyorum. Gerçekten neye ihtiyacın var? Her şey Belki chat'e olabilir. yazarsınız diyordum. Fulya'dan Evet, geldi. lütfen yazar mısınız chat'e? Hadi öyle başlayalım. Her şey olabilir. Yargısız alanı açtık. Ne yanıt geliyorsa lütfen yazar mısınız? Bizimle de paylaşır mısınız? Mola almaya, huzura, tatile. Tatile. Evet. Hamakta Kesinlikle. sallanmaya güzel olurdu. Hamakta sallanmaya çok iyi ya. Tatil. Kendime odaklanmaya. Evet. Tatil. Tatil bayağı geliyor. Havaların da ısınmasıyla değil mi? Neşeli olmaya ya. Vallahi neşemizi de kaybettik gibi geliyor bana biraz. Kendimi iyileştirmeye, Beklemeye, bekleyip yavaşlamaya. başlamaya. Bunlar çok klasik, evet. Çoğumuzun galiba bunlara ihtiyacı var gerçekten. Bakın sevgili arkadaşlarım hemen bitiyor. Neye ihtiyacım var diye sorduğunuzda hiçbir şey gelmiyorsa sisteminizden gerçekten o kopukluğu yaşıyoruz demektir ve bu çok iyi bir şey değil psikolojik sağlığımız için. Hani o kendimizle ilişkimizin devam ediyor olması çok mühim. Hani öyle bir şeylere kapılıyoruz ki hani şunu yapmalısın, bunu etmelisin, böyle olmalısın falan bir ideal benlik doğuyor oradan. Bizimle alakası da olmayabilen kimi zaman ve bunun peşinde koşmaktan o gerçek beni kaybedebiliyoruz. Lütfen bu soruyu sorun ve önemseyin olur mu? Yani o an şu an tatile çıkamasam bile kendi kendine evet benim de tatile ihtiyacım var demek bile hani bir sıfırdan büyüktür. Gerçekten iyi bir şey yapmış oluyoruz kendimiz için. Şimdi buraya bir sürü şey yazıldı. Paylaşanlara teşekkür ederim. Burada hani mesela tatil dediniz. Tatil bir dış faktör, değil mi? Ya da huzur dediniz. Huzur bir iç faktör. Yani içsel bir şey. Öbürü dışsal bir şey. Bir de bu perspektiften şunu düşünelim mi? Bizi engelleyen şeyler de var. Hani bazı parazitler var, değil mi hayatımızda? Ne bileyim ekonomi beni engelliyor dediğinde bir dış faktördür bu. Ya da müdürüm dediğin anda dış faktördür. Ama işte ne bileyim kendi kaygım dediğinde iç faktördür. Soru şu. Acaba gerçekten bizim performansımızda, hayattaki farklı alanlardaki performansımız, bu eş performansı olabilir, ebeveynlik olur, iş olur, her şey olabilir. Hangisi daha çok etkili? İç, içteki engeller mi ya da parazitler mi? Dış dünyadaki parazitler ve engeller mi? Ne dersiniz? İkisi de etkili ama hangisi biraz daha etkili? Hatta daha fazla, biraz daha biraz az oldu. Ne dersiniz? Çete yazabilirsiniz. Sesinizi açıp söyleyebilirsiniz. Dış faktörler dedi Fulya. İç sesim dediniz. Peki iç faktörler dediniz. Bir düşünün sadece. İç faktörler, parazitler siz bizden daha önce eğitim aldınız sanırım. Hiç göremedim ama dış iç bakın. Şimdi bunu da bir ayırt etmemizde fayda var. Çünkü her şeyde bunu ayırt etmemizde fayda var. Dış faktörler kesinlikle çok etkili. Kesinlikle stres seviyemizde. Ama iç faktörler daha etkili. Ne demek istiyorum iç faktörlerle? Benim yargılarım var değil mi? Ön yargılarım, işte yargılarım, kalıp yargılarım. Bir inanç sistemim var, bir düşünce sistemim var, bir duygu sistemim var. Burada aldığım bazı yaralar var. Buralarda bazı parazitler var. Çarpık bakışlar olabiliyor. Bunlar her zaman araştırmalar artık gösteriyor ki dış faktörlere göre çok daha etkili. Ve bunların çoğunun biz farkında bile değiliz. Otomatik pilotta geçiriyoruz günümüzü. Yani şöyle diyeyim, bilinç dışı diye bir yer var bizim bünyede, duymuşsunuzdur. Günümüzün %96'sı otopilot tutum ve davranışlarla geçiyor. Bakın bilinçli, gerçekten bilinç koyduğumuz %4'lük, 5'lik bir alan. Bunu duyanlarınız vardır. Kendimizi bilmiyoruz, kendimizi tanımıyoruz. İçeride kendimizi nasıl engellediğimizi pek anlayamıyoruz. Aslında böyle bir derdimiz var. Peki niye içerisi daha etkili? Hemen şöyle bir örnek. Özlem bana bir laf söyledi. Bu benim iç sistemimden geçti. Mili mili saliselerde belki.
Ve buradaki duruma göre ben bir tepki verebilirim aniden ya da bir yanıt verebilirim. Tamam mı? Bu aslında benle ilgili. Aynı dış uyaranı ne bileyim işte diğer Özlem'e, grupta biri daha var, Özlem, onu da tanıyoruz. Özlem alsın, aynı lafı o Özlem yesin. O bambaşka bir şekilde davranabilir bunun karşısında. Burası iç faktörlere bağlı. Şimdi bu yüzden içerisi çok daha etkili. İkinci sebep şu. Stoacı felsefeye belki meraklı olanlarınız vardır. Orada benim en hayran olduğum bakış açısı şudur: neler benim kontrol alanımda, neler değil. Şimdi dış uyaranlar tamamen kontrol alanımızda mı sizce? Değil ki. Değil mi? Elimizden geleni yapalım ama değil. Ama şimdi biz bu dış uyaranları, kontrol alanımızda olmayan dış uyaranları kontrol edeyim derdine kapılırsak zaten stres seviyemizi tavan yapıyoruz ve performans düşüyor. Ama kendi iç dünyam çok daha fazla kontrol alanında mı? Evet. Dolayısıyla da buraya odaklanmakta her zaman her alanda büyük fayda var. Şimdi bizim sorumuz şu: well-being iş hayatını nasıl etkiler? Well-being her hayatınızı etkiler. Çünkü iç faktörlerle çalışır. En azından bizim Özlemle üstünde durduğumuz süreçler her zaman kişinin yargı sistemiyle, inanç sistemiyle, düşünce, duygu sistemiyle derin seviyede ve bedeniyle, tabii ki nefesler vesaireler aracılığıyla çalıştığımız süreçler. Şimdi daha sonra Aylin, burada benim bir aklıma örnek geldi. Onu da hemen bir söyleyeyim. Şimdi o hani dış faktörleri kimi zaman değiştirmeyi denediğimizde içimizi değiştirmediysek hayat değiştirmiyor. Kaz Dağları'ndaki bir köydeki köylülerden ben şunu duydum. İstanbul'un böyle keşmekeşinden sıkılıp oraya taşınmış birisi orada neyi şikayet etmiş biliyor musunuz zabıtaya? Horozları erken ötüyorlar diye. Dolayısıyla bazen içimizi halletmediğimiz zaman dışarıyı değiştirsek de etkisi olmuyor. Sen şimdi bunu anlatırken böyle aynen. aklıma geldi. Paylaşmak Benim de istedim. vakti zamanında arkadaşlarım falan böyle bazıları Hindistan'a falan gitti, tamam mı? Ama o kafa senle gittikten sonra bunu ne yapacağız yani? Hani içeriği değiştirmek üzere bir önlem almıyorsak gerçekten hiçbir şey hallolmuyor. Ne yani, o ortam çok da fark etmiyor. Peki, şimdi buradan hemen şuraya bağlayalım, ciddileşip konumuz, çünkü bizim iş hayatına nasıl etki eder? Burada şimdi çok pratik birkaç tane, birkaç değil, genel literatürdeki araştırma sonuçlarını hep beraber oturup tarasaydık, ki Allah'tan yapay zeka yapıyor bunu. Şöyle sonuçlar elde ediyoruz. Well-being'in iş konusundaki en çok etki alanı, sevgili arkadaşlarım, verimlilik ve bağlılıktaymış. Yaratıcılık ve problem çözme alanı, rezilyans, psikolojik sağlamlık demek, rezilyans, dayanıklılık demek ve adaptif olabilmemizi etkiliyormuş. İlişkileri tabii ki etkiliyor. Bir kültür yaratmak istiyorsanız organizasyonunuzda burada çok önemli. Artı işe devamsızlık ve turnover konularında çok avantajlı. Şimdi burada ikinci bir pratik bir tablo yazdım, buraya koydum. Dünya Ekonomik Forum raporuna göre 2025'te bizim iş hayatımızda çok daha önemli olacak bazı yetkinlikler var. İlk 10 yetkinlik söylemişler ama burada 8 tane görüyorsunuz. Çünkü 2 tanesi birebir teknolojiyle ilgili. Bunların haricindekilere şöyle bir bakacak olursanız, bakın, dayanıklılık, strese tahammül, esneklik diyor. Artı başka ne diyor? Kompleks problemlerin çözümü diyor. Şimdi kompleks problemi berrak bir zihne sahip olmadan çözmemiz bizim mümkün değil. Yaratıcı, özgün, inisiyatif alan olmamız duygularımızı halletmeden mümkün değil. Aktif öğrenme söylüyor mesela. Aktif öğrenme benim aklıma hep şunu getirir: hemen insanlar çaresizlik kafasıyla kurban zihniyetine, kurban psikolojisine saplanıp kalır. Oysa ki zorluklar karşısında şu anda thriving dediğimiz kavram, yani kurban gibi hayatta kalandan, gerçekten zorluklar karşısında, bu organizasyonun kültüründe ve ikliminde bence son derece önemli, sürekli öğrenen, o zorluktan büyüyen ve gelişen olabilmek önemli. Bu çok önemli bir tutum. Bunun en temeli zihinsel yaklaşımımız ve duygusal yaklaşımımız, kendimizi bilmemiz, tanımamız. Bu iki tabloya bakarsanız zaten bu yetkinlikleri well-being alanlarına çok rahat bağlarsınız. Hani ben tek tek üstünden burada geçmek istemiyorum.
daha hızlı hareket etmek istiyorum. Bu anlamda da well-being gerçekten bence çok daha fazla öne çıkar hale gelecek. Bunu destekleyen başka şeyler Harvard Business Review kredibilitesi olan bir kaynak. Orada da makaleleri taradığımızda öne çıkan bazı şeyler var. Orayı açayım hemen. Özlem. Evet, evet ben buradan devam edebilirim. Şimdi o makaleleri taradığımız zaman aslında ailenin az önce söylediklerini destekleyen ekranda da gördüğünüz bu özet liste çıktı karşımıza. Şimdi baktığınız zaman e, elbette ki psikolojik olarak iyiysek işte daha motive oluruz, işte daha bağlılık gösteririz. Bu da ne yapar? Bir şirketin performansını ve üretkenliğini arttırır. İşte çalıştığımız iş yerinden memnun oluruz. Ne olur? Şirketin, çalışanların o devir hızı düşer. Hatta belki iş gücü tutma maliyetleri düşebilir. Çalışanların, kendini iyi hisseden çalışanların müşterilere karşı tutumları da farklı olur. Bu da müşteri memnuniyetini arttırır, müşteri sadakatini güçlendirir. İşte iyi oluşu desteklenen çalışanlar daha yaratıcı olurlar, yeniliklere daha açık olurlar. Şirkete de bu belki bir rekabet avantajı sağlayabilir. Ve şirketlerin itibarı artar, iş yerinin itibarı artar demişler. Neden itibarı artar? Kulaktan kulağa duyulan şeyler çok önemlidir. İyi oluşu desteklenen bir çalışanın söylediği şeyler daha kalifiye elemanların da ya da kalifiye elemanların da o iş yerini tercih etmesine sebep olabilir. Yani bunların hepsine baktığımız zaman aslında çalışan iyi oluşuna önem verdiğimiz zaman bir taraftan da şirketlerin de uzun vadeli başarıları desteklenmiş oluyor. Ama bunun olmadığı durumlarda da bir takım kavramlar giriyor hayatımıza. Sıkça duyuyoruz biz bunları. Belki siz de biliyorsunuz bir kısmını. Ve bir takım dertler açığa çıkıyor. Bu dertler neler ailenin? Ve son zamanlarda sevgili arkadaşlarım biraz daha popülerleşen kavramlar var bu ihtiyaçlar doğrultusunda. Bunlardan birkaçıyla ilgili biz bir farkındalık da yaratmak için sizin için yeni olabilir, duymuş olabilirsiniz. Hızlıca üstünden geçmek istediğimiz birkaç mevzu var. Burada burnout bir tanesi, bilmiyorum duydunuz mu? Tükenmişlik sendromu olarak geçiyor. Şimdi burnout normalde 1974'te Freudenberger tarafından bulunmuş ama Maslow sosyal psikolog böyle bir çok önemli araştırmalar yapmış bunun üstünde özellikle işle ilgili. Şimdi iş dünyasında özellikle kurumsal şirketlerde böyle çok ciddi baskı altında çalışan insanlar bundan muzdarip olabiliyorlar ve bunun için de bir doktora psikoloğa falan da gitmeyebiliyorlar. Öylesine idare ediyorlar. Ama burnout'tan muzdarip kişilerde genelde biz ne görüyoruz? Şimdi alt boyutlar dediğim mesela kendilik algısında kişisel başarısını değerlendirirken ya da başkalarını değerlendirirken her anlamda çarpıklıklar başlayabiliyor. Duygusal tükenmişlik başlayabiliyor. Bu da ne yapıyor tabii ki? Yani etrafa karşı olan her türlü toleransı aşağı çekmeye başlıyor. Duyarsızlaşma emareleri görebiliyoruz. Hani o empatinin kaybını görebiliyoruz burada. İşte müşteriyle ilgileniyorsa daha farklı bir tutumda oluyor. Şimdi burada çok enteresan bir sonuç yazdım size. İspanya'da bu konuda çok detaylı yapılan bir araştırma var ki bu pandemiden önce bankacılık sektörüyle yapılıyor ve gayet tıkır tıkır giden bir ortamda bakın %55,78 çıkıyor burnout oranı ve herkes hayatına normal devam ederken. Biz bunların farkında değiliz. Birazcık uyanmamız gerekiyor. Ve bu oran hani bir mukayese şansı size vermek için söylüyorum. Hapishane personelinde 43,60, polislerde 32,20 çıkıyor. Yani bizim kurumsal hayattaki sıkışıklığımız belki de ifade ettiğimizden çalışan olarak ihtiyaçlarımız well-being'e çok daha yüksek. Zor, koşullar çok zor. Şimdi burada niye sıkıntıda bu kişiler diye bakıldığında hani finans sektöründeki kişiler sürekli olarak birileriyle temas ediyorlar. Sürekli olarak sorun yönetiyorlar. Sürekli bir şekilde karmaşık ürünlerin satışından sorumlular.
problem çözmeleri gerekiyor. Rekabet koşullarını işte kontrol etmeleri gerekiyor. Bunu şimdi hangimiz yapmıyoruz ki iş hayatında? Aslında buralara bakmak gerekiyor ve bunlar bu sendroma insanları götürüyor. Kadınların daha hassas olduğu görülmüş. Burada müdahalelerde hakikaten stres yönetimi eğitimleri ya da duygusal dengeyle ilgili bilgi sahibi olmak, kendimin farkında olmak, kendimi dengelemeyi bilmek. Öz bakım dediğim öz sevgi, öz saygı, bu alanlar çok ciddi fayda sağlıyor. Ve bir de tabii ki esnek zihin yapısı. Çünkü katı olan hayatta kalamıyor artık. Dolayısıyla da bu katı zihin yapısından esneğe doğru ilerleyebilmek ve adaptifliğimizi arttırmak ve pozitif algı çok daha fazla fayda sağlıyor. Şimdi bir başka önemli mevzu daha var. Sosyal medyada bu daha çok popüler hale geldi galiba. Özlem. Ne Ben bu oldu? burnout'u tabii 20 yıl finans sektöründe çalıştıktan sonra Aylin'de ilk mutlu çalışanı kurduğumuz dönemde yola çıkışımız burasıydı. Ve gerçekten bu araştırmayı gördüğümde şoka girmiştim. Kendi adıma da üzülmüştüm. Şimdi daha yeni bir kavram burnout'tan sessiz istifa. Ben sessiz istifayı böyle kumdan bir kaleye benzetiyorum. Şimdi düşünün, kumdan bir kale yaptınız. Dışarıdan nasıl görünür? Böyle sağlam duruyor görünür ama o içindeki kum parçacıkları böyle ayrılmaya başlarsa ne olur? Kale bir anda çöker aslında. Şimdi sessiz istifa sürecinde olan bir çalışan da aslında aynen kumdan bir kaleye benzer. Dışarıdan gayet böyle işte işe devam ettiği izlenimini verir. Ama içsel olarak şirketle bağlarını koparmaya, böyle işte ayrılık duygularını belki beslemeye başlamıştır. Ve işte sonucunda da sessiz istifa aslında çalışanın bağlarını iyice zayıflatıp belki bir noktadan sonra gerçekten de işten ayrılmasına sebep olabilir. Şimdi sessiz istifanın önüne geçebilmek için de iş yerindeki bu stresi azaltmak, işte çalışanların duygusal ve zihinsel olarak sağlıklarını güçlendirmek ve iş memnuniyetlerini arttırmak kıymetli. Burada hani well-being eğitimlerinin başlıklarına baktığımızda aslında işte tam da bu becerileri kazanabilecekleri başlıklar görüyoruz. İşte stres azaldıkça ne yapıyor? Daha sakin bir şekilde işe odaklanabiliyoruz. Ya da işte duygusal zeka ve duygusal dengeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığımız zaman aslında zorluklarla başa çıkabilme kapasitemizi arttırıyoruz. İş hayatı ve özel hayat arasında o denge kurulduğu zaman well-being'le stresimiz azalıyor. Belki işten ayrılma niyetimiz, hani burnout'a gitmek ya da sessiz istifaya doğru gitme niyetimiz azalıyor. Ve aslında iletişim ve sağlam ilişkiler kurulduğu zaman da şirket çalışanlarının birbiriyle arasında o zaman kendilerini, sorunlarını daha rahat ifade edebiliyorlar ve beraber de çözüm aramaları teşvik edilmiş oluyor. Ama şimdi hem burnout'a hem de sessiz istifaya baktığımızda böyle bir tuzak var orada. Kimi zaman düştüğümüz bir tuzak var. Sanki bunların asıl sebebi iş yükü ya da o iş yerinin dezavantajlı koşullarıymış gibi bir inanış var. E, Sadece oymuş gibi görünmüyor mu? Değil mi? Yani Sadece. sadece o iş yerindeki işte maaş ya da iş yerindeki ortamdan dolayı bunlar oluyor deyip işin içinden çıkma gibi bir kanımız da var. Bakın bunlar kesinlikle etkili ama dünyanın en cennet iş yerine koyalım kendimizi. Tamam mı? Dış koşullardan bağımsız olarak bayağı bir cennete koyalım. Yine de ne olacaktır? Yani yine de well-being'e ihtiyaç var diyeceğim ben. İstediğiniz kadar dış koşulları muhteşem yapın. Neden? Özlem aldım topu bu arada hızlıca senden. Şahane. Atacaktım zaten. Bizim biyolojimizde sevgili arkadaşlarım hedonik adaptasyon diye bir şey var, mekanizma var. Bu her insanda var, tamam mı? Kısaca hedonik adaptasyonun faydası şu, ölenle ölmüyoruz. Yani devam edebiliyoruz. Bir süre sonra beynimiz devreye giriyor, yaşadığımız acılarla aynı şiddette yaşamıyoruz. Yani 2 gün sonrasıyla 6 ay sonrası farklıysa bunun nedeni
Hedonik adaptasyon, tamam mı? Şimdi ama aynı hedonik adaptasyon bir taraftan da şöyle bir karanlığı var. Aslında sahip olduğumuz iyi şeylere karşı da bizi duyarsızlaştırıp aynı anda heyecanımızı kaybettiriyor zaten. Dış faktörler yani radikal şekilde değişmediği sürece. Şimdi bir koltuğa alışmak diye bir tabir var. Yani bir çalışanın terfiyi aldığı üçüncü gün, ilk 6 ay ve sonra altıncı yılında aynı motivasyonla gitmesini bekleyebilir misiniz? Yani bunu iş yükünden ve aldığı ücretten de bağımsız olarak da söylüyorum. Biyolojik olarak bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bunu her yerde hani well-being'in devreye giriyor. Sadece koşulların dış koşullarla ilgili söylemiyoruz bunu. Şimdi dolayısıyla da hedonik adaptasyonun iş performansında düşüşe neden olması çok yaygın bir durum ve fark edilmeyen bir durum. Başlangıçta heyecan verici koşullar ondan sonra sıradanlaşıyor. Şimdi burada ne yapalım? Motivasyonu arttıralım da sürekli mi dışarıyı değiştireceğiz yani, değil mi? Bununla bir şirket nasıl baş edebilir ki? Ama burada bir çalışana biz içsel motivasyon süreçlerini öğretebilirsek, o sürdürülebilir motivasyon süreçlerini ve duygusal bağlılık süreçlerine doğru şey yapabilirsek, yönelebilirsek hep beraber. Çünkü duygular olmadan hiçbir şey olmuyor. Farklı anlamlar bulmasını sağlayabilirsek burayı da geçebiliyoruz ki burada mesela size hemen vakitten dolayı biraz panik yapmakla birlikte şunu da söyleyeceğim. Hedonik adaptasyonu kendimizde aşmak için aslında pratik bir yöntem var. Tahmini olan var mı? Hedonik adaptasyonu kendimde nasıl aşabilirim? Bir tane çok basit yöntem var. Bedava, her yerde yapabilirsiniz ve zaten bildiğiniz bir şey. Var mı tahminler? Bahisleri açıyorum. Anda Baylar bayanlar kalmak mı? yazabilirsiniz. Efendim? Anda olmak. Anda olmak kesinlikle çok önemli ama değil. Aradığımız değil. Araştırmalar yapılmış bu konuyla ilgili. Ne olabilir? Var Ara mı? vermek. Ara vermek güzel kesinlikle ama aradığımız yanıt değil. Peki alayım bahisleri. Var mı başka? Burada bir sürü Aslında yöntem. hepimizin çok iyi bildiği bir şey. Evet. Çıkar. Peki daha fazla zorlamayalım. Şöyle sevgili arkadaşlarım hani bunu dinsel bir manada almayınız. Çünkü orası bizim haddimiz ve alanımız değil ama şükretmek ya da teşekkür etmek. Düzenli olarak hayatınızda iyi olanı sürekli beyninize hatırlatmak. Ama bunu dilimde yapmak değil, gerçekten gönlümle yapmak hedonik adaptasyonun negatif tarafını alıp götürüyor. Ve içsel motivasyonda çok ciddi bir şey yani o sürdürülebilir hale gelmesinde çok önemli. Pozitif psikolojide yapılan bu konuda araştırmalar var yıllardır. Bakarsınız, görürsünüz gerçekten ispatlı. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsediyoruz aslında. Hadi beraber mesela derin bir nefes alalım. Aldınız mı? Gözünüzle kapayabilirsiniz. Hakikaten şu an çok basit. Hayatınızda neye teşekkür edebilirsiniz? Ne için ya da ne için şükredebilirsiniz? Gerçekten hakkını vererek bunu yapın. Peki bir başka şey ne var? Peki bir başka şey ne var? Peki gözünüzü açabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bunu düzenli olarak mesela sabahları 5 tane yapsanız bayağı hayatınız 10 haftada değişmeye başlıyor. Çok net araştırma sonuçları var bu konuyla ilgili. Durup dururken değil de hakikaten biraz 2-3 dakika vakit ayırarak sabahları yapsanız, akşamları yapsanız bu hedonik adaptasyonu etkilediği için ciddi fayda sağlıyor. Bu da aradan bir şey olsun, küçük bir yöntem vermiş olalım. Şimdi bunun yanı sıra yine şöyle şeyler yaşayabiliyoruz biz ortamımızdan da bağımsız olarak. Anlamımızı ve umudumuzu kaybediyoruz, değil mi? Bu tanıdık geliyor mu size? Ne anlamı var ki? Hı? Niye bu kadar çalışıyorum ki? Eninde sonunda ne olacak ki? Ne için? Bunu hepimiz yaşıyoruz. Umut kaybı ülkede şu anda çok popüler halde, değil mi? Umudumuzu kaybettik, anlamımızı kaybettik. Şimdi burada
Burada da well-being çok etkili ve buralar kilitlendiği zaman gerçekten bir kişiden performans almamız çok zor hale geliyor. Ve irili ufaklı hepimizde var. Şimdi orayı da kısaca şöyle anlatayım hızlıca. Anlam ve umut kaybı nasıl oluşur? Durup yani niye hepimizin başına geliyor? Şimdi normalde ya hepimizin yaşantısında hayatın yasaları gereği bir geçicilik faktörü var, değil mi? Ölüm diye bir şey var. İlişkinde bitiyor, ünvanında bitiyor, o da geçiyor, bu da geçiyor. Biz bu gerçekle yaşamak zorundayız. Acı çekiyoruz ve suçluluk var. Suçluluk diye bir duygu var. Sürekli kendimizi bir şeylerden sorumlu, neyi yapamadım, böyle hissediyoruz. Şimdi bu üçlü bizi her zaman istisnasız bir şekilde bu üç uyaran zaten varoluşsal boşluğa sokar. Tamam mı? O anlamsızlığa doğru götürür. Ve biz buraya hepimiz girip girip çıkarız. Girip girip çıkarız. Ama bazen çıkamayız. Tamam mı? Kendimizi tanımıyorsak, kendimizle ilgilenmiyorsak özel olarak, özellikle şu dönemde o çukurda kalıyor olabiliriz. Çukurda kalıyorsak, bu çukur hayatımızda şöyle konuşmaya başlıyor. Agresyon, bağımlılık ve depresyon. Bakın bağımlılık illaki madde bağımlılığından bahsetmiyorum. Bugün sosyal medya bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı diye bir şey de var. Agresyon gidip birilerine saldırmanız gerekmiyor. Ama çok ciddi bir tahammülsüzlük, pasif agresif tutumlar var iş yerlerinde ve bunlar çok ciddi iş kaybına sebep oluyor. Yani zaman kaybına sebep oluyor, verimlilik kaybına sebep oluyor. Depresif ruh halleri, ay hiç halim yok, hiç canım istemiyor, sonra yaparım, erteleyeyim. Bakın bunlar böyle koca koca başlıklar gibi dursa da hepimizin hayatında var. Bu yüzden well-being çok kritik. Manada zaten hayatımızda artık bir lüks değil, gerçekten olmak durumunda. Şimdi hızlıca bir de şöyle bir şey de var tabii ki. Liderler çok önemli şirketlerde. Eğer bir lider gerçekten well-being'ine önem veriyorsa, bunu öğreniyorsa, diğer kişiler, çalışanları da çok daha etkiliyor. Yani liderlerin de well-being'i çok önemli. Bu manada da orayla ilgili bir günümüzde liderlik o kısımdan da bahsedelim. Şimdi liderlerin her zaman bir takım yetkinliklere sahip olması gerekiyordu ama artık günümüzde işte hayat daha kırılgan, daha da kaygılı, doğrusal olmayan faktörlerle uğraşıyoruz hepimiz ve liderler de. Bu durumda yargısallıktan farkındalığa ilerleyebilmek için aslında daha esnek ve bu değişen koşullara daha adapte olması gerekiyor liderlerin. Vizyon her zaman önemliydi ama artık vizyonun başına görüyorsunuz esnek vizyon gelmiş, esnek gelmiş. Çünkü şu koşullarda katı zihin yapısından esnek zihin yapısına doğru ilerlememiz gerekiyor. Baktığınızda tepki vermekten böyle daha çevik, daha duygusal çevikliğe sahip bir hale gelmesi gerekiyor liderlerin ve artık böyle sadece hayatta kalmak, mevcut durumu sürdürmek ya da kimi zaman kurban gözlüğünü takıp bakmaktan sürekli öğrenen, büyüyen, gelişen bir hale doğru ilerlemek gerekiyor. Çünkü riskler artıyor ve bu risk ve belirsizlik ortamında daha cesur kararlar alınması gerekiyor. Şirket çalışanlarının değişen koşullar çerçevesinde yaratıcılıklarının da desteklenmesi gerekiyor. O yüzden liderlerin tüm bu yetkinliklerinin de gelişmesi gerekiyor. Peki o zaman soru şu, well-being ile bu yetkinlikleri geliştirebiliyor muyuz? Bunları sağlayabiliyor muyuz? Şimdi burada da ben kendimize dönmek istiyorum. Çünkü biz bu işi 2018'den beri, pandemiden önceden beri yapıyoruz ve gerçekten hani binlerce kişi diyebileceğim adette kişiyle çalışmışızdır bu konuda kurum içi olarak. Şimdi biz hep bir formül üstünden gittik. Hiçbir zaman well-being'e sadece çay için şunu yapın boyutunda bakmadık. Her zaman çok derin zihinsel olarak, duygusal olarak ve beden olarak kişilerle çalıştık. Bu bütünü şey yapamayız. Burada pozitif psikolojiden gelen bir de formülü hep baz aldık. Bu anlık olarak iyi oluşum formülü sevgili arkadaşlarım. Formülün ilk bölümü belli zaten. Yaşam doyumu dediğimiz kısım. Bugün ben aynaya baktığımda kendimden ve yaşamımdan olan memnuniyet seviyem. İşin içine bakın koskoca bir paket geçmişim de girdi.
Anlamlı hayat hani bir mağaraya çekilip hayatın anlamını bulmak değil. An içerisindeki anlamları hızlı ve işlevsel okuyup sorumluluk alabilmeyi kastediyoruz burada. Şimdi dolayısıyla çok önemli bacaklar bunlar ve bunları kırdığınızda yani hani duygular kısmına, yaşam doyumu, anlamlı hayat kısmına baktığınızda altında bir sürü başlıkta bir şeyler var. Yani bunlara etki eden. Bizim kataloğumuz da hani klasik eğitim kataloğumuz da hep bu başlıklara doğru aslında gidiyor. Şimdi burada nasıl hareket ediyoruz? Onu söyleyeyim. Nasıl oluyor? Nasıl çalışıyoruz? Bir kere öz farkındalık terimini artık duymuşsunuzdur. Gerçekten kişiyi kendini fark etmek üzere süreçlere sokuyoruz. Hani gözleri kapattırıp falan. Bu çok önemli. Hani liderlik özellikle konusuna meraklı olanlar Simon Sinek'i duymuşlardır ve Simon Sinek'in Golden Circle'ından haberdardırlar diye düşünüyorum. Altın çember. Simon Sinek burada şeyi önemser. Yani insanın var olabilmesi için ve anlam da bulabilmesi için yaptığı işte motive kalabilmesi için neden çok önemlidir. Ben bu işi neden yapıyorum? Ben bu davranışı neden yapıyorum? Nasıl ve ne yapıyorumdan çok daha ön planda bu merkezin yanıtı verilmek durumunda. Bizim eğitimlerimizde de aynı şekilde. Yani mesela kişi erteliyorsa bunu o öz farkındalık süreçlerine girip bunun nedenini bulduğu zaman, gerçekten neden alanını anlayabildiği zaman çok ciddi biz değişim görüyoruz. Gerçekten. Çünkü duygusal bir hafif bir sarsıntı oluyor. Duygusal tarafa o neden alanını anlamak kesinlikle etki ediyor ve duygusal bir şeyler biz yaşamadan mevzuyla ilgili değişmiyoruz aslında. Yani istediğiniz taktiği, tekniği öğrenin. Duygularınızı böyle bir sallamıyorsak, o yüzleşme olmuyorsa gerçek bir değişim olmuyor. O yüzden bu kısmı çok önemsiyoruz biz çalışırken. Ve asıl etki alanı bence zaten oradan geliyor. Sonrasında ne yapıyorsunuz derseniz dönüşüm yolları ve formülleri var. O tohumları birlikte atıyoruz katılımcımızla. Beraber başlıyoruz zaten uygulamaya. Sonrasında da zaten kişi çok hevesli oluyor. Çünkü dediğim gibi etkilenmiş oluyor. O neden alanını gördüğü için ve o dönüşüm süreçlerini deneyimlemeye en azından o yolları beraber başladığımız için. Şimdi burada son olarak şunu söyleyelim, artık kapatmamız gerekiyor. Yani şirket olarak özetle şunu bir belki hızlıca toparlamakta fayda var. Şirketiniz well-being danışmanlığı ya da well-being eğitimleri, yani bu konuyla haşır neşir olursa neler bekleyebilirsiniz? Yani nasıl sonuçlar bekleyebilirsiniz? İşte ben kendimi daha iyi bildiğim zaman, o her şey kendini bille başlıyor ya zaten. Başkalarını da daha iyi biliyorum, anlıyorum. Yani bu ilişkileri, iletişimi çok ciddi etkileyen bir şey. Stres kaygı seviyesinde azalma bugün her şey zaten. Yani çalışanın bayağı biyolojik sağlığını etkileyen bir şey. Duygusal olarak bağlılık çok kritik. Yani sadece bağlılık değil, duygusal bağlılığı geliştirmek gerekiyor. Tatmin, motivasyon, bu artık tek tek saymayacağım ama buralarda çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Ne diyorlar? Hatta böyle kendi kendimize bazen bakıyoruz biz geri dönüşlere. Söylenen bir takım şeyler var. İşte şey diyorlar ya, mesela işte ailemle ilişkilerim düzeldi, çocuklarımla ilişkilerim düzeldi. Hani bakın bırakın işi, oralara kadar daha farklı oluyor. İşte diyorlar ki kurumum beni seviyor demek ki. İşte Kıymetli bana yatırım hissediyorlar yapıyor. kendilerini, değil mi? Hı? Yani Değerli sadece iş hissediyorlar. odaklı değil, başka tür Evet. eğitimler de verildiği zaman değerli hissediyorlar. Bir de mesela bana hani kendimde de böyle çok şey gelen aslında duygularla barışma kısmı var. Yani duyguları kabul etme kısmı var. Hep duyguları bastırmaya çalışandan daha duyguları kabul etmeye geçiyoruz diyorlar. Benim de aklıma gelen hemen Şikayetlerim hemen. azaldı diyorlar. Ne bileyim böyle Aha. yaşama artık daha bağlı hissediyorum diyorlar. Bence yaşama bağlılık olmadan işe bağlılık zaten olmaz. Hepsi bir bütün olarak akıyor. İçsel motivasyonları artıyor. İşte kök nedeni fark ettim, bu ne büyük bir aydınlanma falan gibi. İşte o zaman çözüme gitmesi kolaylaşıyor gibi gibi gibi. Şimdi burada artık noktalayalım. Son nokta şunu söyleyeyim size. Şöyle bir formül var. Bakın,
İçimdeki potansiyeli acaba gerçekleştirebiliyor muyum? Hepimizin böyle bir derdi vardır ya. Hakikaten hakkını şunu verebiliyor muyum? Burada formül şu. Performans aslında bizim içimizdeki o potansiyel eksi engellerimiz, parazitler. Burada dış engeller de var. Ama hani seminerin başında söyledik ya, iç mi dış mı daha etkili? Kontrol alanımda olan benim iç parazitler. Dolayısıyla burayla ilgili bir önlem alırsam, iç parazitleri şuralarda fark edip temizlemeye başladığımda performansım gerçekten potansiyelime yaklaşmasını bekleyebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir vakit ayırdınız. Geldiniz, beraber hızlıca bir şeyleri toparlamaya çalıştık. Gitmeden önce daha fazla vakit almamak için bir soru session'ı açacaktık ama vakit yok. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliriz belki. Eğer ki eğitimlerimizle ilgili bilgi almak istiyorsanız ve kurumsal taraftan bizimle kurum için iletişime geçmek istiyorsanız, Sonat burada zaten. Sonatçım, bir cep telefonunu yazabilir misin? Tabii Sonat hemen. temasa geçebilirsiniz. Chat'te onun telefonunu göreceksiniz. Ha, onun dışında bireysel, benim şöyle derdim var, bununla ne düşünürsün falan derseniz bizim kapımız her zaman açık. Özlem'le benim cep telefonlarımızı da, belki ben konuşuyorum cak cak, Özlem yazar chat'e. Özlem hazırladı bile onları Aylin. Biliyordum Vay, geleceğini. tamam, okey. Her zaman açabilirse, her zaman yani bir şekilde ben sizin seminerinize katıldım başlığıyla bize yazabilirsiniz ya da arayabilirsiniz. Dileriz farklı ortamlarda bir şekilde görüşürüz, güzel günlerde görüşürüz. Hani bizim kapımız genelde zorlanınca insanlar çalar da, hep öyle bir dilekte bulunuyorum. İnşallah güzel günlerde güzel bir şeyler, projeler için görüşmek dileğiyle o zaman. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın. Hoşça İyi kalın. günler. Teşekkürler. Eskiden spikerler kapatırken şen ve esen kalın diyorlardı ya. Şen ve esen kalın. Esen kalın. Ver bir Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi Hoşça günler. kalın.